Anlat neler yaptın. 6-7-8 kuşak Avrupa'da, Anglo-Sakson dünyada bu tür aileler ziyadesiyle mevcut ve bazı toplumlarda bizim gibi eski imparatorluk tarihçesi olan toplumlarda Büyük güç, büyük sorumlulukla beraber gelir. hem kişisel hem toplumsal meselelerimiz var. Bunu sonradan edinmiş ama bunun daha kültürüne ulaşamamış. Ona ulaşması için bir iki nesil daha, bu Money Talks dediğimizde işin içine sadece girişimci, yatırımcı vesaire gibi düşünülüyor ama bu konsept aslında ilk başta esnaf kuryelerle başladı. Hem vakit hem nakit kaybetmemeleri için eğer bir katkımız olabilecekse bunu gönülden tabii ki yaparım. Çok teşekkür ederim. Money Talks'un yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bugün Halim Tansu, Halim abiyle beraberiz. Merhaba. Bugün Türk zenginlerinin biraz daha cesur mu olsalar gibi Orhan Pamuk'un demecinden yola çıkarak bazı sorularım olacak. Espriyle karşılaştığımız ama bunun bir kültürel altyapısının olduğunu düşündüğüm, işte bu rich, wealthy, varlıklı ve zengin arasında ne fark var? Bir fark var mı? Yoksa bunlar sadece birer farklı, aynı anlamı olan kelimeler mi? Oradan yola çıkalım. Birkaç soru daha soracağım. Böyle kısa bir sohbet yapmak istiyorum. Şimdi etimolojik incelemesine giremeyeceğiz burada ama varlıklıyla zengin sözlük tanımına baktığımızda varlık sadece maddi bir varlık değil. Varlık entelektüel olabilir, duygusal olabilir, zihinsel olabilir, değil mi? Varlık çok geniş bir kapsama alanı olan bir kelime. O yüzden varlıklı olmak ve zengin olmak arasında evet fark var. Zengin olmak deyince herhalde önce insan maddi olan çağrışımla yola çıkıyor. Varlıklı olmak o yüzden zengin olmaktan muhakkak daha farklı. Orhan Pamuk da Türk zenginleri daha cesur olabilirlerdi dediğine göre evet, ülkemizdeki mevduat hesabı veya yurt dışındaki mevduat hesapları belli tutarların üzerinde olan bireyler daha cesur olabilirler mi sorusunun cevabı bence de evet, daha cesur olabilirler. Hala da olmaları için çok geç değil. Burada daha cesur olmalılar mıyı da bence tartışmak lazım. Şöyle bir söz var ya, bu Spider-Man'in bu komikslerinden geliyor aslında. Öncesinde bazı kutsal kitaplarda da varmış bu. İşte büyük güç, büyük sorumlulukla beraber gelir sözü. Varlıklı oluyor olmanın toplumsal bir sorumluluk getiriyor mu? Yoksa hayır arkadaşım, yani benim üstümde böyle bir sorumluluk gerektirmez ki, böyle düşünüyor da olması gerekir ki bir insan güruhunun sorumluluk ve cesaretle ilgili kimilerinin iyi işler yaptığını görürken kimilerinin daha pasif olduğunu gözlemliyoruz. Haliyle işin aynı bir diğer tarafı da var gibi. Toplumsal sorumluluk getirmez diyenler de var gibi görünüyor. Getirir mi? Getirmeli midir? Nereden baktığınla ilgili, herhalde öncelikleri nereye koyduğunla ilgili, yani birçok yine bunun alt kırılımlarına bakmak lazım. Şahsen bana soruyorsan ben getirir diyen tarafta yer alırım. Neden? Çünkü yaşadığımız coğrafya, ister bir ülke olarak sınırları olsun, ister tüm dünyaya yayalım, illa Türkiye penceresinden bakmayalım. İnsan olarak bakarsak, hangi coğrafyada yaşarsak yaşayalım, biz sosyal bir varlık olduğumuza göre bulunduğumuz yerde hepimizin bazı paylaşımları birlikte yapabileceği ya da tek başına yapabileceği, yani hem kişisel hem toplumsal meselelerimiz var. Buralarda aramızda güçlü olanlar, varlıklı olanların yapabilecekleri daha çok şey olduğunu herhalde düşünüyoruz. O yüzden de evet, güç varsa, varlık varsa bazı sorumlulukların bununla birlikte geliyor olması bana daha akla yatkın geliyor. Ama öte yandan bunun aksini savunan bireylere de hayır, %100 haksızsınız, niye sorumluluk almıyorsunuz diye bir herhalde öneride bulunamam. Birey olarak hür iradenle gün içinde birçok karar veriyorsun. Bu da onlardan bir tanesi. Bu sadece bir gününe değil, hayatının geneline yansıyan bir karar. Benim kişisel kanaatim evet, bence bir sorumluluk var, güç ve varlıkla gelen bir sorumluluk var. Bunun bilincinde olup buna göre bir hayat tercih etmek, buna göre bir hayat biçimini sahiplenmek bana daha akla yatkın geliyor. Ama dediğim gibi öbür tarafta niye o toplumsal rolü sahiplenmiyor, bundan uzak duruyor, bundan imtina ediyor veya neden sorumluluk almıyor diye de birilerini yargılamak ya da etiketlemek, o da bana çok akla yatkın yine gelmeyen bir şey.
Abi o kadar naifsin ki içten içe, çünkü beraber çalıştığımız bu geçirdiğimiz mesailerden o kadar fazla o değerli vaktini girişimcilere, yeni fikirlere, gençlere ayırıyorsun aslında. İkimiz de aynı taraftan sorular soruyoruz. Ben biraz daha diğer taraftan bir şeyler sormaya çalışıyorum ama benim de kalbim burasıyla atıyor ve hiçbir zaman da anlayamıyorum. Neden toplumsal bazı sorumlulukları almazlar? Bunun nedeni nedir? O taraftan ben de çok fazla bakamıyorum ama etiketliyor olmak, ötekileştiriyor olmak, hele şu anki içinde bulunduğumuz coğrafyada en son yapmamız gereken şey. Ona %100 katılıyorum. Senin açtığın başlık çok geniş bir başlık. Yani şimdi demin dedin ya, ötekileştirmeyelim. Zaten öyle bir niyetin olmadığını da biliyorum. Bence çok önemli bir şeyin altını çizdin. Ama geri dönersek, bu gelen sorumluluğu neden almıyorlar acaba diye bazen sorguluyorum dedin. Orada da bir önerim var. Yani en azından şöyle bir şey olabilir mi? Sesli düşünelim. A, B, C sebepler. Hangi sebepler olduğunu bilemeyiz. Herkesin hayat öyküsü ilk doğduğu günden geldiği o ana kadar çok farklı şeylerin içinden geçiyor. Kim ne yaşadı ve neden bugün bu kararı aldığına dair elimizde ne kadar veri var? Belki bazı kişiler yaşadıkları bazı bilmediğimiz olaylardan dolayı belli kararlar alıp onu öyle yaşamayı tercih ediyor olabilir. Bir o aklıma geliyor. Neden acaba o toplumsal sorumluluğu paylaşmaktan bu konuya mesafeli davranıyorlar? Varlıkları ve güçleri, maddi imkanları var ve neden Türk zenginler yeterince cesur davranmıyor? Hepsinin nereden ve nasıl bugüne geldiğini bilmediğimiz için benim bir yine orayı sesli düşünme ihtiyacım oldu. Sen ne dersin? Süper. Yani burada aslında bu bir şakadan, bir espriden yola çıkan bir şey. Cem Yılmaz'ın son gösterisinde zengin olmak diyor. İşte müteahhit olmuş, X evler yapmış, bir şeyler yapmış ama bir seviyede bir de varlıklı olmak var. İşte gidiyor diyor, orada liman satın alıyor diyor, marina satın alıyor diyor. Şimdi Bir gördüm, tanıdık bir sima. Rahmi Koç. Dedi ki Cem Beyciğim dedi, biz dedi burada marina aldık dedi. Marina almış. Gördüm onu. Evet. Ondan aslında yola çıkarak bir de işin şu tarafı var. Sonradan, yani daha birinci nesil ya da ikinci nesilde belli bir maddiyata ulaşmış insanlarla bir de bunu işte 5-10 nesildir bir kültürel devamlılıkla, varlıkla beraber bunun eğitimi, onun bir ekol olması ve o insanların toplumsal olarak aslında birçok işe dokunuyor olmalarıyla bunu sonradan edinmiş ama bunun daha kültürüne ulaşamamış, ona ulaşması için bir iki nesil daha devam etmesi gereken insanları aslında şakayla karışık eleştiriyor. Benim aklıma bu sorular da şeyden geldi. Alttan düşünüyorduk, gülüyorduk arkadaş ortamıyla. Orhan bunu da söyleyince dedim ya bir şunu sohbet edelim. Zenginli ve varlıklı olmak. Bence çok önemli bir, yani aslında kendi sorduğun soruyu cevaplamış oldun. Kısmen bunu yapma refleksi gelişmemiş Türk zenginlerinin tamam bazılarındaki altta yatan sebep bu. Çünkü dediğin gibi varlık nesillerden nesile aktarıldığı zaman kültüre dönüşür. Ama bu böyle 2-3 nesilde hemen oluşabilecek bir bilinçlenme, farkındalık, bir vizyon getirmez. Türkiye toplumun, yani bugünkü 2022 Türkiye'sinde muhakkak bunun etkisi çok fazla. Bizde sermaye dediğin çok yeni bir şey, görece çok yeni. Çünkü ne olursa olsun Cumhuriyet tarihine baktığında Cem Yılmaz'ın orada zannediyorum zikrettiği isim Rahmi Bey, Rahmi Koç'tan bahsediyor. Düşünebiliyor musun? Koç ailesi bile henüz 3. kuşak. Dolayısıyla her şey daha bu toplum özelinde yeni sayılır. Senin anlattığın bunun içselleştirilmesi, kültürel bir oluşum ve bunun toplumsal olarak o bilinç seviyesine ulaşmak 6, 7, 8 kuşak. Avrupa'da, Anglo-Sakson dünyada bu tür aileler ziyadesiyle mevcut ve bazı toplumlarda bizim gibi eski imparatorluk tarihçesi olan toplumlarda o bahsettiğin kültür, varlıkla gelen, zenginlikle gelen sorumlulukları cesaretle ortaya koyabilmek, o sorumlulukları cesaretle sahiplenip
buna göre bir yaşam biçimini sahiplenebilmek, bunlar mümkün. Bizde daha biraz yeni bu meseleler. O yüzden kendimizi bu ailelerin, bu bahsettiğin örneklerin yerine koyduğumuzda biraz daha anlayışlı olabiliriz, hoşgörülü veya tolerans sahibi olabiliriz. Çünkü evet, 3 kuşak hiç fena bir başlangıç değil ama henüz daha emekleme aşaması. Evet. O yüzden de Orhan Pamuk eğer yine Cem Yılmaz'ın verdiği örnekler gibi 2 kuşaktır, 3 kuşaktır Türkiye'de sermaye sahibi olan ailelere hitaben söylediyse biraz daha pişmemiz lazım. Biraz Toplum daha olarak orada değiliz. Süper. Şimdi tam oturdu aslında. Videonun başında senin kim olduğun ve nasıl zaman geçirdiğimizle ilgili çok fazla bir şey açıklamadım. Çünkü ümit ediyorum ki biz seninle daha fazla videolar yapacağız. Nasıl yapacağız? Burada dinlediğim girişimcilerin ortak yaptığı hatalar, yanlışlar, daha böyle gelseler daha iyi olurdu gibi sürekli yönlendiriyorsun. Videolarda daha fazla insanları yönlendirebil diye ben seni daha fazla davet edeceğim. Eğer ki sen de kırmazsan insanlara bu şekilde ulaşıyor olacağız. Yani seni daha fazla görmeyi ümit ediyoruz. Zevkle, eğer sen bunu gönüllü olarak böyle bir davet yapıyorsan ben de buna gönüllü olarak tabii ki icabet etmek isterim. Eğer birilerinin de demin dediğin gibi yönlendirmekte onlara hem vakit hem nakit kaybetmemeleri için eğer bir katkımız olabilecekse bunu gönülden tabii ki yaparım. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bu videoları biz Money Talks başlığında yapıyoruz ve parayla alakalı bunu kazanmayla ve bunu bir vizyonla beraber yapabileceğimiz bazı tavsiyelerin olduğu ya da altta yorumlarda insanların birbirleriyle tartışıp öneriler verdiği bir ortam oluşturmaya çalışıyoruz. Bu video serisini de Rekli TV içerisinde Money Talks oynatma listesinde bulabiliyor olacaklar. Halim abi de orada birçok defada görünmeyi ümit ediyoruz. Ben herkese seyrettikleri için, sabırla bizi dinledikleri için teşekkür ediyorum. Ne aklınıza geliyorsa sorabilirsiniz. Memnuniyetle İlker davet ettiği ölçüde gelir, anlatır. Sizlerin aklından geçenlere umut ediyorum ki bazı cevaplar bulabiliriz. Soruların hepsini yorum olarak iletebilirsiniz. Oradaki yorumların hemen hemen hepsine cevap vermeye çalışıyoruz ve ortak başlıklara da yeni videolar yapmaya çalışıyoruz. Bu Money Talks dediğimizde işin içine sadece girişimci, yatırımcı vesaire gibi düşünülüyor ama bu konsept aslında ilk başta esnaf kuryelerle başladı. Esnaf kuryelik, şirket açılışı, bireysel şirketler derken orada inanılmaz yorumlar ve çok faydalı videolar vardı. Onun üstüne de bunun haricinde biz birazcık daha yelpazeyi genişletiyoruz. Halim abiyle beraber yeni videolarda yapmayı planlıyoruz diyelim. Abi tekrar teşekkür ederim. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. İzlediğiniz için teşekkürler. Diğer videolardan haberdar olmak için de bildirimleri açabilirsiniz. Görüşmek üzere. İyi günler. Abi süpersin.